alçak gönüllü davranmayacağım. 10 yılda belki yüzlerce çeşit hamburger yapmışımdır. Bunların bir kısmını video olarak internete veya televizyonda yayınlandı. Buna bakınca diyebilirim ki aslında bu gördüğünüz insan dünyada en çok hamburger tarifleri izlenmiş insanlardan biri. O tecrübeyi bir taraftan da bizim mutfağımızda bulunan ve kolay da elde edebildiğimiz, bizim ağız tadımıza uygun malzemelerle birleştirerek bütün o güzeli daha güzel, enfesi, efsane yapabilecek ipuçlarını size vermek istiyorum. İlk başta ekmekten başlayalım. Şimdi ekmek için en klasik nedir hamburger ekmeğinin özelliği? İşte böyle yumuşacık olacak. Dışı böyle hafif yumurtalı ve yağlı bir ekmek olacak. Şöyle kesiyorum şimdi. Ondan sonra ve hafif böyle içi sarımsı çünkü işte hem yumurtası var hem tereyağı var. Böyle yağlı, biraz brioche'a göz kırpan bir ekmek. Bunun da özelliği şöyle. Bu dışını, bu güzel rengini sağlayabilmek için tabii ki sulu bir yumurta ile beraber önce böyle fırında 200 derece civarında gibi böyle bir pişirip sonra 180 derecede devam etmek gibi, ama bu ekmeğin ki inanılmaz oldu. Burak epeyce bir deneme yaptıktan sonra bu hale geldi bu ekmek. Kanalda bulacaksınız, muhakkak bakın derim. Ben ekmek yapamam derseniz ki işte o son dakikada zaten yapıyoruz. Neler olabilir? Benim en çok kullandıklarım bizim böyle fırında her zaman satılan boş ekmekte denen bu küçük yağlı ekmekler. Bu da aslında form olarak şöyle kestiğimizde gayet benziyor. Rengi de benziyor. Bu birazcık daha az yağlı olabilir. Dışı, içi, altının çıtırtısı bu daha güzel tabii. Ama 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bizim burada yok, değil mi? Hani olabilir. O zaman diğer opsiyon açma. Aslında bu ekmekler kadar açmayı seviyorum. Ortası böyle kapalı olan bir tanesini almakta fayda var. Yani hamuru daha ince ama bütün o güzelliği içerisinde barındırıyor. Onun için keseyim şöyle. Kanalda biliyorsunuz çok güzel açmalı ekmekler falan var, müthiş. Açma bizim için gerçekten az kullandığımız ve çok muhteşem bir ekmek. Ve bunu da içine baktığında aslında yan yana koyduğunda bak aşağı yukarı aynı. Ve biraz daha ince olduğu için aslında biraz daha da az ekmek yiyorsun. O yüzden de güzel bir opsiyon olabilir. Hamburger ekmeğini özel kılan şey hafif bir tatlılığının, yağlılığının falan olması. Bir de endüstriyel olanı var ki hani böyle özellikle challenge yaptığımızda bunları kullanıyoruz. Çünkü hani onlar da bu tarz ekmek kullandıklarından bu daha süngerimsi, biraz daha az yağlı ama biraz daha da tatlı bir ekmek. Yani öbürlerini tercih ederim her zaman buna. Kendim evde yaptığımda. Onun sebebi de aslında burada bak, paketin ucundan kestim. İçindekilere baktığın zaman buğday unu, içme suyu, şeker, maya, susam buraya kadar gayet güzel. Sonra bitkisel yağ, ayçiçek ve kanola. Ne gereği var ki kanola kullanıyoruz? Gluten ekstradan ekleniyor ki ne gereği var? Tuz, emülgatör, sodyum stearenol, 2 lakitlat koruyucu, sorbik asit, kalsiyum propionat, askorbik asit aslında antioksidan diye gidiyor. Eskiden çok daha kötüydü. Bu iyileşmiş hali. Biz biraz daha ısrar edersek belki daha da iyileştirirler diye ben de umuyorum. Dolayısıyla hani olabilecek hamburger ekmekleri bunlar. Bunun bu süngerimsi ve ekstra tatlılığını seviyorsanız da belki bir gün bu ekmeğin de şeyini Burak'tan isteriz. Bize yapar. Biz şey yapardık eskiden. Çiçek ekmekten hamburger yapardık. Tabii daha hamburger değil de köfte ekmek gibi bir şey oldu. O köfte ekmek gibi, o çok güzel bir şey dedi. Mesela çiçek ekmek tip olarak benziyor ama hamburger ekmeğinden farkı ne? 1. Yağsız. 2. Yumurtası çok daha az. 3. Şekeri yok. Enteresan bir şekilde alıştığımız bir döngü gibi içinde bir parça tatlı, ekşi, tuzlu, acı hepsini bir arada hissedebilmek. O alıyor seni, uçuruyor. O tatlı tarafında işte ketçap, mayonez ve bu tarz böyle ekmekteki hafif tatlılık veriyor aslında. Bizim eskiden yazlık vardı. Yazlığa gidilirdi. Tabii kapalı olur falan ev açma şeysi. Fırından çiçek ekmek alırsın, peynir alırsın. İlk gün o yenir. O benim hikayem. Benim de hikayem. Gelelim hamburgerin etine. Et tabii ki döş, kaburgaların etrafındaki yağlı, hareket etmeyen, dolayısıyla kas ve sert olmayan, yağ oranı iyi olan bir et. Tek çekim, gözenekleri daha büyük olan kıyma olması. Çift çekim de olur.
Yani normal köftelik gibi olan. Ama tek her zaman daha iyi. Kasabı aradığınızda hani köftelik kıyma istiyorum deyince her zaman size döşten vermiyor. Ne yapıyor? İşte bir parça bir şey yapmış, ucundan et kalmış, trançtan bir parça. Yani ne varsa eti, hepsini onun da değerlendirebilmesi için karıştırdığı bir şey. Ama ben sadece döşten kıyma istiyorum dediğinizde başka bir şey oluyor. O aklınızda olsun. Onu da nereden hissedersiniz bazen bir etlerde? Mesela böyle yersiniz. Geçen gün bize bir hani köfte yapmıştı biri. Hatırlıyor musun onu da bilmiyorum. Bir etin yerini geliyor, bir et böyle ağzına geliyor. Yani köfte ki karışıyor. Bir parçası daha lezzetli, bir parçası daha şey. O baharattan değil, etin kendi tadından bile acayip fark edebiliyor. Kaç tane farklı opsiyon var. Bu ne diyelim? İlki etin kendi lezzetini sadece almak. Yani ete tuz bile, karabiber bile koymadan. Hatta bu shake meydan okuması yapmıştık. Oradaki tam mantık o. Tavanın içine bir parça tuz koyuyorsun. Top haline getiriyorsun aldığın eti. Döşten ya da antrikottan olan. Ondan sonra onu bastırıyorsun. Cız bir tarafa, coz bir tarafa. Ondan sonra ekmeğin içine koyuyorsun. Yine sulu bir şekilde yiyorsun. Ama burada dediğim gibi eti güzel bulmak, iyi olmadığından emin olmak, döküm bir tavada pişirmek, harlı olması ateşin, bunlar acayip fark ettiriyor. Büyük gözlü ocak bile olmadığında o kadar başarılı olmuyor, et sulanabiliyor. Et sulandığı anda da zaten bütün esprisini kaybedebiliyor. Dolayısıyla ben her zaman bu daha evvel ilk tarifte verdiğim kombinasyonu tavsiye ederim size. İkincisi de işte bunun biraz daha atıyorum sarımsağını arttırabilirsin. İçindeki malzemelerle kendi ağız tadınıza göre her zaman da oynayabilirsiniz. Normal sirkenin kokusu rahatsız ediyor. Pekmezin yerine böyle bir tatlı kaşığı bal. Normal sirkenin yerine de daha az koktuğu için balzamik sirke. 1,5 kaşık balzamik sirke koyarsın. O pekmez ve sirkenin kombinasyonunu böyle alabilir. Çünkü tatlılığı da var falan. Hardalı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Çok böyle ekşimsi hardallar, böyle köşeli hardallar sadece yakışmıyor. Onları azaltabilirsiniz. Etin kalınlığı tamamen tarzınıza göre sizin karar vereceğiniz bir şey. Ama etin böyle parça parça dökülür olması, çok böyle iyice uzun uzun yoğrulmuyor olması çok önemli. İnce yapmak istiyorsunuz ve hatta dondurmak istiyorsunuz. Bir naylona bastırıp, inceltip, yuvarlayıp derin dondurucu. Ondan sonra isterseniz hatta öğrencisiniz tost makinesinde onu güzelce böyle yapabilirsiniz. Veya ocağın üstünde ince 1-2 tane köfte yapmak belki o zaman daha bile kolay olacaktır. Et fiyatları gerçekten aldı başını gidiyor. Öbür taraftan vejetaryen olmak isteyenlerimiz artıyor falan. Dolayısıyla hani bir tane de dana olmayan hamburgerler nasıl olabilir diye bir ayrı bir videoyu sonbaharda yapmak istiyorum. Orada hani böyle bu tada, bu lezzete yaklaşabilecek elimizdeki hangi malzemelerle hem daha hesaplı hem en az bu kadar lezzetli hamburger yapabiliriz, onlardan bahsedeceğim. Hamburgerin peyniri, yani güzel bir cheeseburger'e dönüştüren şey onu, bizim hamburgeri sevmemize çok büyük etken. Klasik nedir? Cheddar diye satılan, aslında tam olarak da hani cheddar tanımına uymadığı için tost peynir denen bu sarı peynirler. Bunların yağ oranı yüksek. Gerçek cheddar'da tabii ki daha da yüksek falan. Hem renk olarak hoş bir renk veriyor ama aynı zamanda işte o sütlü şeysiyle o hamburgerin köftesini sarınca bizi bir başka hissettiriyor. Her zaman ve en çok kullanılan bu. Hamburgerleri daha da gurmeleştirince başka nerelere gidebiliriz? Veya bu peynir yok, ben bu peynir işte içine karaten olduğu koyuyorlar, kullanmak istemiyorum dedik. Kendi peynirlerimizden eriyen peynir. En güzel eriyen ve böyle uzayan peynirlerden bir tanesi hangisi? Bizim emektar dil peynirimiz. Şöyle kesip aynen o benim demin peynire koyduğum gibi üstüne hamburgerin üstüne koyup eritebilirsiniz. Bu bir yöntem olur ve gayet de güzel oluyor. Peynir o beyaz da gayet hoş bir şekilde duruyor. Daha düzgün kesmek isterseniz bıçakla da kesebilirsiniz ama bu suyuna kesmek ve uzayacağı yere doğru hani ona izin vermek enine kesmeye göre çok daha doğru. Ve diğeri de beyaz peynir. Şimdi beyaz peynir neredeyse hiç hamburgerde görmezsiniz. Tek başına olduğunu biraz fazla bastırabiliyor, dominant oluyor. Yanına da buraya tuncuma özel Roquefort koydum. Çünkü şu an dünyada böyle gurme, yani fevkaladenin fevkinde hamburgerlere baktığımızda 2 tane başı çeken var. Bunlardan bir tanesi trüflü ya da trüf yağlı. Öbürü de Roquefort peynirdi. Şimdi Roquefort peynirinin nasıl bir tadı var? Böyle ucundan baktığında böyle kekremse. Falan olsun. Ama bayağı kuvvetli. Fakat eriyince buna hafif böyle bir sos bağlama, acılı tavuk kanadında yaptığımız bir sos var. Onu yapabilirsiniz bu arada. Hem patatese hem şey bayağı güzel oluyor. Ama bunun bu ağzınızda yarattığı tada çok yakın ve hem çok daha hesaplı. Çünkü sadece bu kadarı 30 lira bu arada bunun. Ne olabilir? Bu bizim güzel
sert. Yani kültür peyniri değil, hani o plastik kutularda olan daha böyle kirecimsi olanlar kültür peyniri. Onların olgunlaşması 3-4 ay gibi bir sürede oluyorken bu peynirler 1 yıla yakın bir sürede bu istediğimiz kıvama geliyor. Ve tabii ki tadı da, lezzeti de, ama tabii ki ücreti de biraz daha fazla. Bu peynirle bu taze peynir veya bir başka krem peyniri de olabilir. Ama bu taze peynir daha sade ve böyle o süt tadı bol olduğu için ikisini birden karıştırdığında buna çok yaklaşıyor. Bunları karıştırıp ekşimsilik ya o. 1-2 damla limon koyduğun zaman ona çok yakın bir şey oluyor. Bir diğeri de trüf dedik ya. Trüflü peynir dediğin zaman aradığında acayip pahalı. Zaten bence biz arasak da öyle kolay kolay da bulamayız. Ama bunu hem hesaplı hem de kolay bulunabilir, nasıl hale getirebiliriz diye baktığımda şöyle bir şey. Bu değil peyniriyle, çünkü hafif eriyen bir peynirle taze peyniri karıştırdıktan sonra üstüne 1-2 damla trüf yağı. Yani bu trüf yağı şey kadar pahalı değil. Zaten içinde şu kadarcık, yani şu kadarcık bir trüf var. Süper de kaliteli olmayan orta kalitede bir zeytinyağı ile trüfü karıştırıyorlar. Trüf yağı oluyor ama bu böyle adamın aklını başından alan koku olmuş oluyor. Geçen gün Bahar'a yaptım bu video için çalışırken. Sen söyle düşünceniz. Kafamı banmak istedim. Evet, böyle içinde uyuyasın, kafanı banasın geliyor. Köftenin üstüne koyuyorsun, bir parça eritiyorsun. Kapatıp sadece o, içine başka hiçbir şey koymaya gerek olmuyor. Hardal bile dahil. Tabakta kalan parçalarına da en son patates cipsinizi banabilirsiniz. Acı, tatlı, ekşi, tuzlu dengesi dedik ya. Bir kısım ekşiliğini, birazcık da tuzluluğunu buradan alıyor. Gelelim hamburgerin içerisindeki tazelik, ekşilik ve çıtırtıların birleşmesine. Burada farklı şeyler var. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Tazelikte tabii ki bir tanesi domates. Ama böyle tadı çok kuvvetli bir şeyde domates bazen çok gitmeyebiliyor. Mesela klasik McDonald's, Burger King'in hepsinin en çok satan şeylerine baktığımızda klasik beyaz soğan ve domates aslında olmazsa olmazlarıdır. Domates benim yaptığımda mesela neden yoktu? O tazelik oraya pek yakışmayabilir diye. Marul genelde yakışıyor. Big Mac'i Big Mac yapan en önemli şeylerden biri. Marulu 2 şekilde kullanabilirsiniz. Bu sert kısımlarını ince ince kıyarak kıtır kıtır olarak ya da böyle yaprak yaprak. Yaprak tabii görüntü olarak çok fark ettiriyor. Ya da göbeği böyle ince ince kıy. Big Mac'in o efsane sosuyla böyle karıştır. Ondan sonra ye. Bir diğer şey turşu. Bence bizim klasik Türk turşusu, hamburgere Alman turşusundan da Big Mac'in yıllarca içerisinde olan kapari turşusundan falan da her zaman çok daha fazla yakışıyor diye düşünüyorum. Soğan konusunda da tabii ki kırmızı soğan fiyatıyla da ama beyazı tokatlıyor. Ama olursa da biri size kırmızı soğanlı hamburger yaptıysa bilin sizi önemsiyordur. Pişik koyduğunda soğan bambaşka bir efekti oluyor. Tavadaki güzellikleri almış oluyorsun. Ama taze koyduğunda da kıtır kıtır, taze soğan deyince Bahar'ın gözleri dönüyor. Bunun haricinde Texas Smokehouse diye benim sevdiğim hamburgerin içerisinde bunların haricinde de başka bir kıtırtı yaratmak mümkün. O da nasıl? Genelde çıtır soğanla oluyor. Çıtır soğan videonun başında yoktu, sonra bizim binada bulduk. Yağız gönderdi sağ olsun. Bu kızartılıp kurutulmuş bir soğan. Patates kızarttıysanız soğanları robottan geçin ya da ince ince kıyın. Gratonunu. Ondan sonra da böyle bir pişirdiğinizde bu hale de olabilir. Direkt kızartabilirsiniz. İkisiyle de çok güzel o çıtırtısı. Ben onunla uğraşamam Refika diyorsanız da bunları böyle parçala, hamburger içine koy. Gelelim hamburgere konan ikincil etler. Hamburger eti kadar maliyetli ama süper bir hamburger değilse de o hamburgeri kurtarabilecek ipucu. Pastırmayı hamburger piştiği tavada cips gibi çıtır çıtır yapıp en son üzerine eklemek. Bu acayip oluyor. Hızlı tariflerde var. Tarife de buradan ulaşabilirsiniz. Ya da dünyada çok olan hani bacon. Bacon'ın Türk'ünü de bu halde ve bunun farklı tipleri de var ama ben şimdi bunu bulabildim ancak. Dana bacon dedikleri, yani böyle yağlı parçalı. Bunu da böyle tavada çıtır yapmıyorsunuz. Bir parça öldürerek böyle katlayarak o şeyin üzerine konuyor. Bu böyle hani Arby's aslında bunları sadece bunlarla bile hamburgerler yapabiliyor. Bunları bence dünyada daha da meşhur eden onlar diye düşünüyorum. Ve dana bacon da gittikçe işte Türkiye'deki bu tarz et üreticileri arttıkça artmaya ve dolayısıyla fiyatı düşmeye başladı. Bir diğer şey kuru et. Boşnakların kurutulmuş eti hafif islenmiş ve barbekü sosuyla da böyle dans edip adamı başka yere götürebilecek şey olan islenmiş et. Bunu da ben çıtır çıtır da seviyorum. Dana bacon gibi azıcık böyle yağında çevrilmiş. İki hali de birbirinden güzel oluyor. Daha hesaplı olarak bunların içerisine hindi füme koydum. Hindi fümeyi de tıpkı dana bacon gibi birkaç parça ayırarak, birazcık yüzey alanını arttırarak
kullanmak mümkün. Ve son olarak da dana bacon bence her yerde yok. Füme antrikot diye satılan etler var. Bu bence yurt dışındaki o tatlara en yakın bence antrikot füme oluyor. Senin favorilerin hangisi dersen 1 kurutulmuş et, 2 pastırma, 3 antrikot, 4 bacon, 5 füme derim, hindi füme derim. Gelelim hamburgerin içerisinde veya yanında kullanılan soslara. Bunların neredeyse hepsini kanalda video olarak yaptık. Birbirleriyle iyi giden kombinasyonları var. Barbekü sosla ketçap süper olmuyor mesela. Hardal, barbekü sos ikisi birbiriyle gayet güzel gidiyor. Ketçapla mayonez gayet güzel gidiyor. Hardal tek başına gayet güzel oluyor. Ranch sos bir parça ketçabı kaldırıyor. Azıcık barbekü sosu kaldırıyor. Mayonez, hardal, ketçap üçü, onlar da hardal bir tık daha geri planda olduğu zaman iyi bir denge oluyor. Bir de Reşikacı efsane tariflerimden bir tanesi olan şeydi. Mayonezin içerisine bir parça turşu suyu, varsa turşunun sarımsağından bir parça, onu karıştırarak, belki bir parça da minik minik turşu doğrayarak da yapmak çok çok güzel. Şunu da isteyebilirsiniz. McDonald's'ın içerisindeki o sos var. O sosun tarifi de gerçekten mükemmel bir şekilde kanalda var. O sosu yapabilmek için biraz fazla malzemeye ihtiyaç var. Ama onu bir kere yapıp ondan sonra tık 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 yani buzdolabımızda tutup İşte atıyorum 3 ay 4 ay boyunca bütün hamburgerlerinizi o sosla yapabilirsiniz. Epeydir böyle bir şeyin anatomisini çekmemiştik. Ramazan koşturmacası, sonra yaz yorgunluğu, yılgınlığı gibi. Zaten Covid'de bambaşka dertlerimiz vardı. Birazcık açıldı ama tam da hafif de korkuyoruz. Dolayısıyla kendi yemeklerimizi evde yapmak ama bir parça kutlamak ve yaramazlık da yapmak istiyoruz diye bu hamburger videosunu çekmek istedik. Videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, sevdiğiniz insanlarla bunu paylaşarak bize çok büyük katkınız olur. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.